Birbirine yakın ülkeler birlikte hareket edebilirler. Aynı uluslararası kurumlarda yer alabilirler, liderleri sık görüşebilir. Peki bir ülke ele geçirdiği toprağa başka ülkenin bayrağını asabilir mi? Rusya tam olarak bunu yaptı ve Ukrayna'ya ait alandan ele geçirdiği bölgeye Kuzey Kore bayrağı astı. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olabilir, beğen tuşuna tıklayarak bize destek olabilirsiniz. Rusya, Çin, İran ve Kuzey Kore'nin yakınlaşması aslında dünyanın gidişatını değiştiren büyük bir stratejik oyun. Bu ülkeler uzun yıllardır Batı'nın, özellikle ABD'nin baskısına maruz kalıyor ve şimdi kendi karşı cephelerini kuruyorlar. Hedefleri ne mi? Batı'nın gücüne meydan okumak, kendi çıkarlarını korumak ve birbirlerini güçlendirmek. Bu durumun tetikleyicisi de tabii ki Rusya-Ukrayna savaşı oldu. Detayları doçent doktor Merve Suna Özel Özcan Hoca anlattı. Özellikle Rusya-Ukrayna savaşı sonrasında esasen büyük bir kırılmayla biz karşı karşıyayız. Bu sadece Rusya-Ukrayna çevresi açısından değil, aynı zamanda sistem içerisinde ta Asya Pasifik bölgesine kadar uzanan yeni bir çatışma alanı da bizim karşımıza çıkarıyor. Neden bundan bahsediyorum? Çünkü bugün karşımıza çıkan Güney Kore ve Kuzey Kore'yi karşı karşıya getirebilecek yeni bir çatışma süreci de söz konusu. Bunun dayanağı da özellikle ortaya çıkış noktası da Rusya-Ukrayna savaşı bağlamında okunuyor. Bu grup şu anda birbirini savunmayı taahhüt eden resmi bir ittifak değil. Ancak ABD liderliğindeki mevcut dünya düzenine karşı ortak antipatiden kaynaklanan ve karşılıklı ekonomik ve siyasi destek alışverişini içeren bir ittifak olarak tanımlanabilir. Bu dörtlü ittifak öncelikle iktidarlarına ve başında bulundukları siyasi sistemlere bir tehdit olarak gördükleri Batı liberalizminin ülke içinde yayılmasını engellemeye çalışıyor. Ayrıca ABD'nin ve müttefiklerinin benimsediği normlara ve küresel liderliğe de karşı çıkıyorlar. Özellikle uluslararası alanda gerçekten 2022 bir kırılma tarihi olarak ortaya çıktı. Bunun temel nedeni Batı'nın Rusya'ya karşı Ukrayna desteğini açıklaması ve akabinde özellikle askeri bağlamda da NATO'nun burada devreye girmesiyle birlikte bir anlamda yeni bir soğuk savaş dönemi ortaya çıktı. Yani buna 21. yüzyılın soğuk savaşı ya da soğuk savaşın ikinci bölümü gibi pek çok adlandırmalar yapılıyor ama aslında bizim burada görmemiz gereken Batı'nın bir anlamda kendi ötekisini kendi yaratması. Rusya ve Çin, Batı'nın hegemonyasına karşı adeta sırt sırta vermiş durumda. Enerji ve ticarette birbirlerini destekliyorlar. Özellikle Rusya, Ukrayna ile savaşı ve Batı'nın yaptırımlarıyla yalnızlaştıkça Çin'e daha da yaklaştı. Çin de bu yalnızlığı fırsata çevirdi. Rusya ve Çin, Batı'nın hegemonyasına karşı adeta sırt sırta vermiş durumda. Şubat 2022'de Ukrayna'nın işgali arifesinde Çin, Rusya ile karşılıklı dostluklarının sınırı olmadığını ilan eden bir anlaşma imzalarken Rusya da Çin'in Tayvan karşısındaki tutumunu desteklediğini ifade etti. Ekonomik alanda da Rusya'ya karşı savaşla ilgili yaptırımlara karşı çıktı. Çin diğer yandan da İran petrolünün dünyadaki en büyük ithalatçısı konumunda ve Kuzey Kore'yi uzun süredir sübvanse ediyor. Askeri alandaysa İran Rusya'ya füze ve insansız hava araçları sağlarken Kuzey Kore top mermileri, Çin ise askeri alanda da kullanılan çift kullanımlı teknolojiler ve sanayi girdileriyle Rusya'ya destek veriyor. Rusya'nın ise bu ülkelere nükleer, füze ya da denizaltı programlarını geliştirmelerinde yardımcı olduğu ve Ukrayna ile savaşından elde ettiği batılı silah sistemleri hakkındaki istihbaratı paylaşarak karşılık verdiği bildiriliyor. Gelinen noktada ABD'nin Çin'i batıya çekmek için Çin-Sovyet geriliminden faydalandığı 1970'lerin başındakinin aksine aralarındaki bölünmelerden faydalanmak için diplomatik bir fırsat yok. Çin'in diğer üç ülkeden temelde farklı olması işleri daha da karmaşık hale getiriyor. Çin küresel ekonomiye entegre olmuş durumda. Batı'nın yörüngesindeki pek çok ülke için önemli bir ticaret ortağı. Bu nedenle Çin'i ekonomik olarak izole etme ya da davranışlarını şekillendirmek için yaptırım kullanma çabalarının etkisi sınırlı olur. Çin ayrıca 4 ülke arasında mevcut uluslararası düzeni yıkmak yerine onu kendi dış politika hedefleri doğrultusunda eğip bükmeye çalışan tek ülke konumunda. İran, Kuzey Kore ve Rusya ithalat ve pazar kaynağı olarak birbirlerine sahip olsalar da küresel ekonomiye çok daha az entegre olmuş durumdalar ve İran'la Rusya'nın başka ticaret ortakları da var. Küresel güney olarak adlandırılan düzinelerce ülke Rusya'nın Ukrayna'daki saldırganlığını kınamayı ya da Rusya'ya yönelik yaptırımları desteklemeyi reddetti. Kuzey Kore bu 4 ülke arasında en izole olanı. Ancak yaptırımlara karşı kırılganlığı, sınırında istikrarsızlık ve batıya bağlı Birleşik bir Kore'den korkan Çin'in çökmesini önleme konusundaki çıkarlarıyla sınırlı. Geçtiğimiz günlerde Kuzey Kore askerlerinin Rus bir eğitim sahasında üniforma ve ekipman aldıklarını gösteren video görüntüleri ortaya çıktı. Bu görüntüler Kuzey Kore Ulusal İstihbarat Servisi'nin bu ay 1500'den fazla Kuzey Kore askerinin Ukrayna'ya konuşlandırılmak üzere eğitim almak için Rusya'ya gönderildiğine dair raporlarının ardından geldi. Çarşamba günü ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin da iddiayı doğruladı.
Aynı zamanda Kuzey Kore'nin Moskova'ya silah tedarik ettiğine dair iddialar da giderek artıyor. Bir tarafta Batı, diğer tarafta da tıpkı Soğuk Savaş dönemindeki gibi Doğu ya da işte komünist dünya olarak adlandırılan farklı bir yapıdan söz edilmesi gerekiyor. Ama özellikle şunu görmemiz gerekiyor. Her ne kadar Batı bu söylemi öne çıkarıyor olsa da ne Rusya'dan ne Çin'den buna ilişkin herhangi bir tarafların doğrudan üçüncü tarafları hedef aldığı ya da işte üçüncü taraflara karşı olarak oluşturdukları bir ittifak girişiminden söz edilmiyor. Pyongyang'ın Rusya-Ukrayna savaşına doğrudan katılımı Moskova ile büyüyen ittifakında yeni ve tehlikeli bir tırmanışa işaret. Bağları yıllar içinde dalgalansa da iki ülke Rusya'nın 2022'de Ukrayna'yı işgal etmesinden bu yana daha da yakınlaştı. Savaş kaynakları sağlama ve Rusya'nın Doğu Asya'daki nüfuzunu genişletmeye yardımcı olma karşılığında Kuzey Kore ekonomik yardım, diplomatik destek ve önemli askeri teknoloji elde etti. İttifakları Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in karşılıklı savunma maddeleri içeren ve gıda, enerji, silah teknolojisi gibi alanlarda işbirliğini teşvik eden stratejik bir ortaklık anlaşması imzalamak üzere Haziran 2024'te Kuzey Kore'yi ziyaret etmesiyle daha da sağlamlaştı. Madde şu: Kuzey Kore ve Rusya'nın bir birey veya birden fazla devletin silahlı işgali nedeniyle savaş durumuna düşmesi durumunda diğer ülkeye derhal askeri ve diğer yardımları sağlayacak. Kuzey Kore'nin savaş planı için GZT YouTube kanalında detaylıca hazırlanan Salih Cuma Aydın'ın son videosuna da bakabilirsiniz. Zaten Kuzey Kore ve Rusya arasındaki bu büyüyen ilişki uzmanlar arasında nükleer yayılma ve bölgesel istikrar konusunda önemli endişelere yol açtı. Kuzey Kore şu an için sistemle izole edilmiş olsa da arka planda bir fabrika gibi çalışabilecek özelliğe sahip. İşte bu dört noktayı birleştirdiğimizde bizim bugün sistem içerisinde belki düzen bozucu eksen olarak okunan yeni bir eksen karşımıza çıkmış oluyor. Burada da tabii tarafların nasıl hareket edeceği, politikalarını hangi temelde ilerletecekleri daha da önem kazanıyor. Moskova'nın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Pyongyang'ı desteklemesi, Kuzey Kore'nin nükleer ve füze geliştirme programlarını sınırlı uluslararası yankılarla ilerletmesine olanak sağladı. Bu diplomatik kalkan, Rusya'nın Kuzey Kore birlikleri karşılığında kritik askeri teknoloji tedarik etme olasılığıyla birleşince bölgedeki güvenlik korkularını arttırdı. 2000 yılından sonra Putin 2024'te geçtiğimiz aylarda ilk defa 24 yıl sonra Kuzey Kore'ye bir ziyaret gerçekleştirdi. Ve neden şimdi diye düşünüyoruz aslında. Çünkü her iki ülke yaptırımlarla karşı karşıya. Rusya'nın Ukrayna'daki savaşı görünürde bir son olmadan sürerken Moskova, İran'da dahil olmak üzere Batı ile bağlantısı olmayan diğer uluslarla bağlarını derinleştirmeye devam etti. Rusya ve İran'ın ilişkisi Putin'in 2015'te Suriye'de üs kurmasıyla yani Akdeniz politikalarıyla hız kazandı. İran ayrıca devrim muhafızları ordusundan danışmanlar göndererek ve Wagner grubundan Rus paralı askerleriyle birlikte savaşan Lübnan Hizbullah'ından savaşçıların konuşlandırılmasını kolaylaştırarak Esad'ı desteklemeye çalıştı. Daha yakın zamanda da Kremlin'in Ukrayna'daki savaşı için talep ettiği insansız hava araçlarını Rusya'ya sağladı. Rusya, Kuzey Kore ve İran küresel sahnede çıkarlarını giderek daha fazla uyumlu hale getiriyor ve ortaklarını Batı'nın egemen olduğu dünya düzenine meydan okumanın anahtarı olarak görüyor. Zaten bu işbirlikleri Rusya-Ukrayna çatışmasının uzamasında kritik bir rol oynadı. Orta Doğu'da devam eden çatışmalar ve Batı'nın sürdürdüğü yaptırımlar da bu büyüyen uyumu pekiştirdi. İranlı liderler Ukrayna'daki çatışmayı Moskova'nın Tahran'a olan bağımlılığını arttırma fırsatı olarak görüyor. İran açısından da bizim bunu görmemiz gerekiyor. Çünkü İran'da özellikle Batı'nın ona karşı devam ettirdiği yaptırımlar noktasında Rusya'yı bir nefes alanı olarak görüyor. Raporlar Tahran'ın Rusya'ya kısa menzilli balistik füzeler sağlayarak müzakere pozisyonunu güçlendirmeyi ve Moskova ile daha fazla nüfus kazanmayı umduğunu gösteriyor. Ekonomik olaraksa İran Rusya'nın ticaretinde küçük bir rol oynuyor ve toplam cirosuna yalnızca %1 oranında katkıda bulunuyor. Rusya ayrıca insansız hava araçları gibi İran askeri ekipmanlarını giderek daha fazla üreterek İran tedariklerine olan bağımlılığını azaltıyor. Ancak İran altyapısına yönelik saldırılar, ortak gaz projeleri, uluslararası kuzey-güney taşımacılık koridoru ve daha geniş ekonomik bağlarda dahil olmak üzere Rusya ve İran arasındaki önemli işbirliklerini tehlikeye atabilir. Dahası eğer İsrail ve ABD Rusya'nın en güvenilir müttefiklerinden birini zayıflatır veya ortadan kaldırırsa bu Moskova'nın jeopolitik hırslarını ciddi şekilde baltalar. Bu nedenle bu destek daha ihtiyatlı hale gelse ve Tahran'ın beklentilerinin altında kalsa bile Rusya'nın İran'ı desteklemeye devam etmesi kendi çıkarına. Son günlerde bu dört ülkenin ilişkilerini etkileyecek bir gelişme oldu.
BRICS. 22 Ekim'de Rusya'nın Kazan şehrinde başlayan BRICS zirvesi, Ukrayna ile savaşın başlangıcından beri düzenlenen en büyük uluslararası etkinlik. Hali hazırda şu an Kazan'da devam eden bir zirve söz konusu. Ve bu yapı içerisinde de özellikle iktisadi ve siyasi yönü ağır basan bir platform oluşmuş durumda. Yani BRICS biraz daha böyle ne diyelim uluslararası örgüt olma yolunda ilerleyen ama kurumsallaşmamış. Fakat üyeleri açısından gittikçe işte güçlenen, hatta şu an için dünya nüfusunun %45'ine tekabül eden, en büyük petrol üreticilerinin 4'ünün yer aldığı, aynı zamanda gayri safi milli hasılalar noktasında %30'ları yakın bir dilimi elinde tutan ve gerçekten hani dünya jeopolitiğinin de %33'lük bir kısmına hakim olan bir bölgeden bahsediyoruz. Üye ülkelerin liderlerinin yanı sıra birliğe katılmayı düşünen ülkelerden temsilciler de zirveye katıldı. Hatta Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres de zirveye katılan isimler arasında, ancak bu katılım Ukrayna'nın tepkisini çekti. Rusya, ABD ve Avrupa'ya Moskova'yı yalnızlaştıramayacaklarını göstermeyi amaçlıyor. Fakat zirveye katılan diğer ülkelerin Kremlin'inkinden bağımsız kendi gündemleri var. Konu Batı olduğunda Rusya ve Çin sıklıkla aynı çizgide yer alıyor. Bunun en iyi örneği de BRICS grubu. Peki Çin gerçekte ne istiyor? İkinci Dünya Savaşı'nın bitişinden beri dünya ufak ülkelerin haklarını ve insan haklarını garanti altına alan bir kurallar sistemi geliştirdi. Bu sistem sıklıkla sarsılsa da halen ayakta. Çin'in son yarım yüzyıldaki hızlı yükselişi bunun yerine çıkarlarına hizmet eden bir düzen anlayışını da beraberinde getirdi. Peki Çin nasıl bir dünya düzeni istiyor? Doğrusu Xi Jinping'in dünya düzenini otoriter yöneticiler için daha uygun bir hale getirme hevesinde olduğunu söyleyebiliriz. Bir de Doğu eksenli bir ekonomi anlayışı. Pekin'in büyük ekonomik gücü ve insan haklarını çok da önemsememesi, ABD tarzı uluslararası sistemi benimsemeyen pek çok ülke tarafından olumlu karşılanıyor. Çin bunu mümkün kılabilir. Yöntemi de belli. Kendisiyle aynı fikirde olan ülkeleri mümkün olduğunca bir araya toplamak. Bir de İran'a bakalım. BRICS ile ilgili her şey İran'ın kulağına hoş geliyor. Batılı olmayan iki nükleer gücün önderliğinde Batı'nın egemen olduğu dünya düzenine meydan okumayı hedefleyen jeostratejik bir blok, İran'ın dini liderlerinin vizyonuyla yakından örtüşüyor. Aslında Ayetullah Ali Hamenei, ABD'nin doların piyasalara hakimiyeti üzerinden geliştirdiği küresel hegemonyasını BRICS daha ortaya çıkmadan önce sorguluyordu. İran'daki İslam rejimi yönetimde olduğu sürenin çoğunda ABD'nin ve daha az ölçüde de olsa Avrupa Birliği'nin ağır yaptırımları, varlıklarının dondurulması ve diğer ekonomik baskılarıyla karşı karşıya kaldı. Ancak Rusya ile devam eden ilişkisi İran'ın lehine. Uluslararası yaptırımları aşma noktasında kazan kazan politikasını devreye sokmaları. Yani Birleşmiş Milletler'de alınan o kararlar öyle basit kararlar değil. Rusya şimdi burada alınan kararlara karşı evet belli şeyleri aşıyor, belli noktaları deliyor ama aynı zamanda da Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyesi olarak Rusya ve Çin, İran ve Kuzey Kore ile alakalı alınabilecek ya da alınan kararların denetimi noktasında veto haklarını kullanabiliyorlar. ABD dolarının küresel finans dünyasındaki merkezi rolü sebebiyle Amerikalılar işlem yapmasını zorlaştırarak İran'ın etrafına finansal bir duvar ördü. BRICS küresel piyasaları ve serbest ticareti Batı'nın kontrolünden çıkarmayı şimdilik başarmamış olsa da İran için umut vaat edici. Kuzey Kore hariç 3 ülke BRICS örgütünde yan yana. Zaten Kuzey Kore'de bu birlikteliğe örgüt dışında dahil oluyor. Rusya, Kuzey Kore, İran, Çin ekseni aslında bir anlamda Batı'ya karşı meydan okuyanlar ekseni haline gelmiş durumda. Bunun Rusya-Ukrayna savaşı sonrasında taraflar arasında işbirliğini derinleştirdiği, aynı zamanda da işte Batı'nın yaptırımları arttırdığı noktada daha da güçlü bir şekilde kendini gösterdiğini artık net bir şekilde görüyoruz. Bu an itibariyle tarafların ya da işte eksenlerin diyelim artık Batı karşısında yeni bir eksen olarak okunabilecekse eğer bir durum, hangi noktada belki tarafların karşılıklı çatışmada zirve yapacağını öngörmesi ya da hangi noktada işbirliklerinin öne çıkacağını öngörmesi önemli bir hale geldi. Yani burada da BRICS başta olmak üzere Şanghay İşbirliği Örgütü gibi diğer adımlar da takip edilmeli. Sonuca gelecek olursak, ABD ve ortakları artık bu yeni gerçekliğin devam edeceğini ve potansiyel olarak derinleşeceğini görmezden gelmemeli. ABD'nin önündeki zorluk belli. Özellikle müttefiklerinin Çin'in etkisine kalmayacağı bir öngörülebilirliği sağlamak. Amerika'nın ortakları içinse zorluk, ortak savunmaya daha fazla katkıda bulunmak ve küresel düzen değişikliğini lehlerine çevirecek politikalar üretmek. Önümüzdeki süreçte bu dörtlünün Batı'ya karşı faaliyetleri yine gündemde olacak.
Birbirine yakın ülkeler birlikte hareket edebilirler. Aynı uluslararası kurumlarda yer alabilirler, liderleri sık görüşebilir. Peki bir ülke ele geçirdiği toprağa başka ülkenin bayrağını asabilir mi? Rusya tam